Evet. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Merhaba tekrar. Bir önce insanın ne kadar kutsal bir varlık olduğunu ve inanılmaz derecede aslında güçlü olduğunu ama bunun farkına varmazsa inanılmaz derecede çok zayıf olduğunu anlatmıştım size. Şimdi bu videomuzda da paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Her şekilde. Hayalet, enerji, telekinezi, vurdu kırdı, öldü bitti. Neyse. Şimdi ilk önce telekinezi ile ilgili bir şeyler söyleyeyim size. Mesela diyorlar hep pisivel, biliyorsunuz pisivelle alakalı telekinezi başlıyor. Yani ne oluyor bunlar? İşte pisivel dediğimiz şey nedir? Silginin üzerine iğne batırsın. İşte üzerine de kare bir şekilde bir kağıt yerleştirirsin. Şöyle falan işte. Sonra enerjini kullanırsın. Gördüğünüz gibi istediğim yere hareket eder. Neden? Çünkü artık o benim enerjim olmuştur falan. Şimdi sorun şu, herkes bundan başlıyor. Neden bundan başlıyor? Çünkü insanların beyni bu tür olaylara alışkın değil. O yüzden beynini alıştırıyorsun. Şimdi çünkü sizin beyniniz daha önce hiç kullanmadığı ya da ara sıra kullandığı, siz farkına varmadan kullandığı kasları var. Yani boyutsal kasları, enerji kasları. Bunlar da aynı her gün çalışma gibi böyle sürekli çalışma yaparak büyüyor. O yüzden görselleri arttırmak için bu hani pisivelle başlıyorlar. Ben pisiveli ilk günde zaten hallettim. İlk günde döndürdüm falan işte yani. Çünkü artık kabullendim, bu benim parçam, istediğim yere gider falan, hani gelir gibisinden. Ondan sonra dedim ki artık değiştirelim. Şimdi bunların özünde ne var? Enerji. Havayı kullanıyor. Daha önce de anlattığım gibi dışarısı holografik zaten. Sizinle benim şu aramda hiçbir şey görmüyorsanız bile dediğim gibi okyanus dolusu atomlar, böyle elektronlar, gazlar, nötronlar falan bir sürü şey var. Bizim düşüncelerimiz atom altı parçacıklarına etki edebilir. Her insanın düşüncesi. Hani bu dedik ya, nasıl düşünürseniz dışarı öyle yansıyor. İşte bu yüzden. Mesela pisivel yapmak isteyip de veya pisiveli başarıp da diğer telekinezi, yani diğer kineziye geçmek, telekineziyi daha da güçlendirmek isteyen arkadaşlara söylüyorum. Bir tane şey oluyor. Eline mesela kağıt bildiğiniz. Şimdi bu kağıda hani boş sallarsanız en fazla olacağı budur bakın. Boş. Ama aklınızda burayı su gibi hayal edin. Yani sudan maksat nedir? Atomlar falan işte. Elektronlar falan. Ne yapıyor? Mesela bunu oluyor, sarıyor. Ne olmuş oluyorsunuz? Bir olmuş oluyorsunuz onunla. Bunu yapmanın en kolay yolu chi bol. Yani enerji toplamak. Ne yapıyor? Yani biri artı biri eksidir zaten. Nefes aldığınız zaman bütün dediğim gibi havadan enerji topluyoruz, bir top haline getiriyoruz. Hayal edin yani, sadece düşünün, o olacaktır ama gerçekten inanın. Topla her yerden geliyor mesela enerji buraya. Geliyor, elinizde kocaman bir çiğ topu var, çiğ bol var. Geldiniz işte o topu buraya attığınız zaman işte buraya kaplıyor ve istediğiniz yöne gidiyor. Mesela deneyelim. En ufak sallantı görüyorsunuz. En ufak. Güçlendirelim. Okay. Gidiyor. Daha da güçlendirelim. Gördünüz mü? Ya da arayı kullanın. Bakın. Burayı sarıyor. Eliniz ve enerji. Topladık. Bu sefer
Burasıyla bir olduk. Bakın şimdi burası, bu bölgeyle bir oluyoruz. Bakın. Bakın. Ben şimdi bununla bu kağıt denilen nesneyle bir oluyorum. Bir olmak nedir? Bağlantı sağlıyorsunuz. Yani empati kuruyorsunuz. Bir kağıt olmak nasıldır? Nasıl geri giderim? Anladınız mı? Yani mesela bakın hiçbir bir olmazsanız ne olacak? Böyle sallar durursunuz. Ama bir olunca hani farkına varınca bakın, anladınız mı demek istediğimi? Bam, yani bir silah tutuyorsunuz, sanki ben geleceğim, hani bunu tutacağım, bu böyle yaptığınız zaman ateşleyecek. Ne oluyor? Bütün her şey burada oluyor. Burada olmuyor. Enerjiyi topluyorsunuz, yani yerden çekin, meditasyon yapın, bir yerlerden enerji toplayın. Çünkü çakraları doldurun. Sonra mesela arayı doldurun. Şu arayı, şu kısımda, şu kısmı doldurun. Bekletin. Hazır olduğunuz zaman hissedeceksiniz zaten. Titreşim falan olacak. Sonra vurduğunuz zaman ister istemez gidecek o. Yani hatta daha mı uzağa gitmesini istiyorsun mesela? Daha da diletin. Yani ne oluyor? Ya da sıkıştırın, ateş edin. Geriye çeksin. Yani bu size kalmış abi, düşüncesi. Bu sadece bu kağıt örneği. Mesela bu istediğiniz hızla gider, istediğiniz şeyle anlayın. İstediğiniz şeyle yapabilirsiniz. Her neyse. Fazla almak istemiyorum. Dağıtmayayım konuyu. Bütün olay, anlatmak istediğim şu. Enerji çekiyorsunuz kolunuzdan. Dediğim gibi zaten bir hologramdayız, hayaldeyiz. Hayaliniz şöyle yaşa. Ben düşünüyorum, diyorum ki ben vurduğum zaman itlesin, hatta size doğru gelsin bu kağıt, güçlü olsun falan böyle. Gördünüz mü? Bu benim hayalimdi. Ama ben bunu içeride yaşadım, size buraya yansıttım. Anladınız değil mi arkadaşlar? Dokunmadan yapmalarda biraz daha ileri seviye. Onu dokunmadan yapmak için iyice empati kurmanız gerekiyor. Koklayın, bakın nasıl olduğuna bakın. Bir kağıt olmak nasıl olur? İşte sonra onunla bir olun. Mesela tabii ilk önce elinizle falan yapın böyle. Hani dengeyi görün. Önce beyniniz alışsın bu tür şeylere, bu tür çalışmalara. Ondan sonra devam etsin. Çünkü bağlantıyı sağlayın. Hep bağlantı. Bakın. Hep bağlantı. Sonra bağlantıyı kurduktan sonra devam edin. O bağlantıyı kurmaya devam edin ama. Anladınız mı? Yani hala burada olun. Bu eşyaları hareket ettirme telekinezi. Yani bu, ama bunun güçlüsü chi ball. Yani vurduğun zaman çok etki etmesini istiyorsanız ne oluyor? Bu sefer daha da inanarak chi ball yapıyorsunuz. Ben mesela elektrokinezi kullanıyorum mesela burada. Ne yapıyorum? Artı ve eksileri topluyorum. Sonra vurduğum zaman bunların içinde bulunan atomlar, nötronlar işte veyahut da atom parçacıklarıyla birleştiriyorum. Mesela bakın. Gibi. Hatta daha güçlü bir etki istiyorum. Mesela ne oluyor? Ya öyle ya da daha mı yavaşlamak istiyorsun? Aynısını yaptığın zaman neden olmuyor? Çünkü onu düşünmüyorum. Ama bağlıyım diye düşündüğünüz zaman ne oluyor? Yani buradaki bağlantıyı kuruyorum. Nasıl kuruyorum? Araya düşünüyorum. Bastırdığım zaman ne oluyor? Bakın gitmek zorunda kalıyor. Çünkü bağ kuruyorum. Arkadaşlar her şey dediğim gibi daha önceki videolarımda anlattım size. Bağlantı. Bağlantıyı kurun. Yani bir olun, bir. Zaten bu da sizsiniz. Bunun farkına varın. Gerek yok el kullanmak, ayak kullanmak. Önce alıştırın kendinizi. Hareketlerini gözlemleyin. Düşüyor falan böyle. Bu ileri seviye birazcık. Yaptıktan sonra artık düşündüğünüz zaman o olayı tekrarlayın beyninizde. Bu sefer etki edecektir buna. Dediğim gibi ne yaparsanız yapın gerçekliğini bilin. Hayalinizin gerçekliğini bilin. Bu video chi ball ve telekinezi üzerineydi. Yani bundan sonra ki videolarımda farklı olaylar hakkında konuşabiliriz. Ama dediğim gibi basit. Zorlamayın kendinizi. Çok basit. Şu olayı anlayın, arayı anlayın. Atomlara deyin ki
onu düşür. Ya da atomlara deyin ki işte ne bileyim onu delirt yani. Ben mesela deyin ki ben bir oldum, vur git yani. Sadece bunun için demiyorum mesela, al paket. Al işte vurursun hiçbir şey olmaz. Niye olmuyor dersin. Ama şu arayı kavradığın zaman yani anladığınız olayı. Yani bu olayı kavradığınız zaman isterseniz atomları itiyorum. Çünkü atomları etki edebiliyoruz zaten. Haliyle bunu yapıyorum. Ama sabır istiyor arkadaşlar. Sabretmek zorundasınız. Bu bir kere de olmaz. Çünkü beyniniz daha önce kullanmadığı kaslarını kullanmaya başlıyor. Ve emeklemek gibi. Önce emeklersin, yavaş yavaş yürürsün, kalkarsın, düşersin. Sabredemezsen başaramazsın. Bu kadar basit. Sabrederseniz daha neleri sizi bekliyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sorularınızı sonra alırım. Bay bay.